Merhaba, ben Ercan Yılmaz. Güç Sistemleri İş Biriminde Segment Grup Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. Innovation Summit 2021 etkinliğimiz çerçevesinde Antalya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İlhan Metin konuğumuz. İlhan Bey merhaba. Merhabalar Ercan Bey. Öncelikle zaman ayırdığınız ve bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Söyleşimize başlarken izleyicilerimiz için kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Öncelikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi 1990 yılı mezunuyum. Elektrik Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. 92 yılında yüksek lisansımı gene aynı üniversitede tamamladım. 1991 yılında Antalya Organize Sanayi'nin kurulduğu dönemde dönemin kurucu başkanı tarafından bir davet aldım. Altyapı hizmetlerinin, elektrik sistemlerinin kurulmasıyla alakalı ve aralıksız 30 yıldır burada görev yapmaktayım. Son 10 yıldır genel müdürlüğünü ve bölge müdürlüğünü yapıyorum. Biraz da organize sanayi bölgesinden bahsedebilir misiniz? Gerek tarihçesi, gerek içerisindeki kurumlar, sektörel ağırlık ve benzeri bilgiler. 1976 yılında Organize Sanayi Bölgesi Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurulmuş. Ancak 1990 yılına kadar alanın genişlemesi, büyümesi ve kesinleşmesi süreçleri devam etmiş. Ve turizmi destekleyen, tarımı destekleyen bir organize sanayinin oluşması gerektiği fikri tam manasıyla oturduktan sonra da altyapı çalışmalarına başlanmış. Turizmi ve tarımı destekleyen 8 ana sektör, gıda, tarım, plastik, ahşap, metal, inşaat, kimya, kağıt endüstrilerinden oluşan toplam 331 parselde 280 fabrika üretimde bulunmakta. Bugün itibariyle 17 bin kişi istihdam edilmekte ve 20 milyar Türk lirası ticaret hacmine 650 milyon dolar da ihracat kapasitesine sahip. Peki İlhan Bey, buradaki enerji dağıtımının kontrolü ve yönetimi müdürlüğünüzce yapılıyor. Bize biraz da ekibinizin organizasyon yapısından ve enerji dağıtımı altyapınızdan bahsedebilir misiniz? Evet, bu gerçekten çok güzel. 1991 yılında tarafından kuruldu elektrik işletme birimi ve bütün altyapı projelerini hazırlayarak 1991 yılında başladık. Bugün itibariyle mühendis arkadaşlarımız, teknisyen arkadaşlarımızdan oluşan 6 kişilik bir ekiple o birim devam ediyor görevlerine. Ve bütün bunların yanı sıra sanayicilerimizde SCADA ve otomasyon sistemi dizayn edilmiş durumda. OSOS sistemi dizayn edilmiş durumda. Bu da sanayicilerimizin saatlik tüketimlerinin ne olduğunu ve bu saatlik bazdaki enerji maliyetlerinin nasıl olduğunu ortaya koyan bir yapı. İlhan Bey, Schneider Elektrik'le Antalya Organize Sanayi Bölgesi arasındaki işbirliği 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Çok daha fazlası. Ve siz bu sürecin hemen hemen tamamında içerisindeydiniz. Schneider Elektrik'le bu dönemde yapmış olduğunuz önemli projelerden bahsedebilir misiniz? Evet, yaklaşık 30 yıldır birlikteliğimiz devam ediyor. Organize sanayiye ilk başladığımız dönemde genç bir mühendisken bir kesicimizin değişmesi konusuyla alakalı yolumuz Schneider'la kesişti ve o günden itibaren de oradan görmüş olduğumuz yakın ilgi alakayla bugünlere kadar unutulmaz bir dostluk ve işbirliği içerisine girdi. Biraz önce de bahsettiğim gibi organize sanayi etap etap büyüdü, 5 etap büyüdü. 2006 yılında organize sanayinin birinci kısmını hemen yanında olan, batı bölümünde olan genişleme alanı organize sanayiye dahil edildi ve orası da 47 hektarlık bir alandı. Bu alanda 8 tane dağıtım merkezi, altyapı hizmetleri yapılması gerekiyordu. O dönemde biz Schneider'da SM636 enclosed metal hücreler üzerinde bir çalışmamız oldu. Bütün bu ürünü üreten firmalarla çalışmalarımız ve tekliflerimiz devam ederken Schneider'dan gene oldukça uygun bir çözüm önerisiyle karşılaştık. Ve o gün itibariyle de metal muhafazalı enclosed hücrelerle sistemimizi dizayn ettik. Bunu yaparken Schneider'ın bize bir önerisi de oldu. Bu artık konuşturalım, SCADA sistemimizi dizayn edelim ve burada zaten yerinde kumanda sistemini kuralım. O günlerde Türkiye'de konuşulmayan konulardı ve yönetimimizin de bize vermiş olduğu destek ve güvenle biz de bu çalışmanın içerisine dahil olduk ve Vigeo Saitek programıyla da SCADA sistemini gerçekleştirdik. Bu alanın
Tabii mevcut açık sistemle entegrasyonunu sağlayabilmek için de ringi tam kapalı hale getirebilmek için de ana dağıtım merkezimizin de modernizasyonunu yapmak suretiyle yapıyı oluşturduk. Bu arada Schneider'ın bize gene bir önerisi vardı. EN50160 standardına göre ölçüm yapabilen, enerji kalitesini yapabilen, o günlerde Türkiye'de harmonik, flicker, transiyentlerin konuşulmadığı, kaliteli enerjinin nasıl verileceğinin bilinmediği ya da ölçümün nasıl yapılacağının tartışıldığı bir ortamda biz de ion analizörleriyle enerji kalitesini izleme sistemini dizayn ettik. Bu yapıdan o kadar memnun kalmıştık ki artık bundan sonraki süreçlerde nasıl ileriye götürebiliriz diye düşünürken organize sanayi bölgesinin gene genişleme alanı ikinci etap olarak da üçüncü etap olarak da iki nolu tevsiye alanı dahil edildi. Orası 147 hektardı ve 15 tane dağıtım merkezi vardı. 120'nin üzerinde de hücreyle dizayn edilecekti ve bu hücrelerden de 70 tanesi sanayicileri besleyeceklerdi. Giriş çıkışlarıyla birlikte. O dönemde de Schneider'la birlikte çalışmamız devam etti. Aynı bir nolu tevside yaptığımız gibi metal muhafazalı modüler hücrelerle, enclosed hücrelerle sistemimizi donattık ve Vigeo Cytec programıyla SCADA sistemimizi orada da kurduk. Aynı EN50160 standardına göre ölçüm yapabilen ve kalite analizi gerçekleştirebilen ion analizörleriyle dizayn edip bunları konuşturduk ve bütün röleleri artık uzaktan kontrol edebilir hale gelmiştik. En son olarak baktık ki biz bu çalışmalar böyle bizi çok kolaylaştırdı ve arızalar minimuma indi. Sanayici inanılmaz memnun. Arızalı bildirimli arızaların haricinde herhangi bir arıza oluşmuyor. Enerji kalitesini izleyebiliyoruz. Başımıza gelen birçok sorunu ion analizörlerine ulaşmak suretiyle kalite raporlama sistemini vererek haklı olduğumuzu dağıtım şebekemizden kaynaklanan bir sorun olmadığını ortaya koyabiliyoruz. Bu durumda bölgenin yarısı metal muhafazalı, yarısı SCADA'da, bir kısmı otomasyonsuz kalmıştı. Bunu ortadan kaldırmak için de 1991 yılında yapmış olduğumuz açık şartlı sistemdeki bütün dağıtım merkezlerimizin modernizasyonuna ve buralara da fiber hatlarla SCADA sisteminin kurulmasına, enerji analizörleriyle dizayn edilmesine karar verildi. Bunu da Schneider'la birlikte gerçekleştirdik. O dönemde bize bir önerisi oldu Schneider'ın. Bu sefer de Vigeo Cytec yazılımını Power SCADA'ya evirmemizi ve ion analizörleriyle yapmış olduğumuz enerji kalitesini de ion analizörlerinin bir üst seviyesine taşımak suretiyle organize sanayi bölgesindeki bütün enerji kalitesinin daha rahat ve daha düzgün bir şekilde izlenmesine vesile olduk. Bu altyapı da çok hızlı bir şekilde Schneider işbirlikteliği ile sahadaki desteğiyle, süpervizörlüğüyle de hızlı bir şekilde sonuçlandı. Bu aşamadan sonrası için size göre otomasyon ve yazılım temelinde ihtiyaçlarınız neler olacak? Diğer bir soru bununla linkli olacak. Size göre sektörün ihtiyaçlar bağlamında gittiği doğrultu neresi? Organize sanayi bölgelerinde sanayicilerine kesintisiz, kaliteli, hesap verebilir, şeffaf ve uygun fiyatlı enerji arzını sağlamak. Ve bunu yaparken de iş sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak, raporlamayı, analizi ortaya koymak. Schneider'ın şu andaki Power SCADA'sı ve enerji kalite izleme programlarının tamamı bunu karşılayabiliyor. İleride artık organize sanayi bölgelerinde yani bizim şu anda neyi hayal ederiz dediğimiz her şeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Ve Schneider gibi de bir dijitalleşme konusunda çok iyi olan ve kendini geliştiren bir kurum var, bir firma var karşımızda. Bu şunu doğuruyor. Ben arızanın nasıl olacağını, nereden geleceğini, nasıl bir sorunla karşılaşacağımı ifade ettiğimde çözüm bulabiliyorum. İkincisi, bu programlar öyle çok birbirine girift, karmaşık programlar da değil. Basit, uygulanabilir, genişletilebilir, sınırlaması olmayan, oldukça kapasitesi yüksek, çabuk öğrenilebilen, kullanıcı dostu ve arıza ve bakımları da tabii ki bu dijital dünyada zaman zaman arıza ve bakımlar söz konusu olabiliyor. Çok hızlı servis hizmetini alabildiğimiz bir yapıyla çalışıyoruz. Onun için hayal ettiğimiz ne varsa gerçekleşiyor. Şimdi önümüzdeki organize sanayi bölgelerinde artık bütün bunlar çözüldüğüne göre
Yani ben SCADA'da bir dağıtım merkezine birisi giriyor mu, yangın alarmı açtı, kapattı, şu kadar harmonik var, bu kadar sistem var, sanayici şöyle bir yapı yapmalı diye bütün bu öngörülerimi yaptığım bir yapıda aklıma gelen kaç amperde kesiyor, artık bunların tamamını hallettiğime göre görselliği de bitirip bir ekranda bütün dağıtım şebekemi görüp en güzel şekliyle bunu anlattığımda daha ne isteyebilirim diye düşünüyorsunuz. Bu durumda artık beklentilerin de ucu yok baktığınızda. İşte orada dijitalleşmede, tam manasıyla dijitalleşmede bir desteğe ihtiyaç olabilir ileride. Bu hem sanayicilere enerji birim fiyatlarının daha iyi, daha uygun şartlarda olmasını sağlayacak. Hem sistemin bir bütün halinde sadece SCADA'sı, bir otomasyonu ayrı, işte OSOS sistemi ayrı, fatura sistemleri farklı, okuyup analiz edilen kalite sistemleri farklı değil. Komple bir entegre yapının ve bu yapı oluştuktan sonra da kullanıcıya bir rapor halinde sunulan ve bunun çıktısını aldığımızda da kesintisiz, daha ucuz bir enerjiyi katılımcılarına sunma hedeflenecektir diye düşünüyorum. İlhan Bey, biliyorsunuz dijitalleşme, uzaktan izleme ve kontrol konuları özellikle pandemi döneminden sonra işletme sürekliliği, servis sürekliliği anlamında çok daha önemli hale geldi. Bu minvalde Schneider Electric sizin ihtiyaçlarınıza çözüm ve ürünleriyle nasıl destek verdi? Konuşmamın başında da belki ifade ettim. 1991 yılında yakın bir ilişkiyle başlayan bir dostlukla başladı. Bu tam da sizin sorunuzdaki gibi bir konuydu. Ne yapacağımızı bilemediğimiz, o kesiciyi nasıl dizayn edeceğimi bilemediğimiz, nereden bulacağımızı bilemediğimiz, hangi cıvatalarını sökeceğini bilemediğimiz, o günlerde evet yüksek mühendistim ama hayatım boyunca kesici falan da sökmemiştim. 23 yaşında bir insan olarak orada, ekibim de böyleydi. Ama biz orada şunu gördük. Siz şuraları sökeceksiniz, şunu yapacaksınız, bekleyeceksiniz. Ben bir kamyonla gönderiyorum. Kamyondan forkliftle inecek. Aynı yerleri işaretledim. Aynı yerlere takacağız. Diğerini de kamyona koyacaksınız. Geri göndereceksiniz. 2 gün sonra da ben size aynı kesiciyi gönderiyorum. Bedel de istemiyorum diyen bir anlayış bugün elektrik şebekesinin işletilmesinin bana göre özüdür. Özellikle Power SCADA, ION Enterprise programlarının ve dijitalleşme konusundaki Schneider'ın bize önerilerinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Son olarak birazcık proje yönetim süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Proje yönetim süreci biliyorsunuz içinde birçok adımı barındıran çok kapsamlı bir süreç. Bu bağlamda sizin ihtiyaçlarının belirlenmesinden tekliflendirilmesine, sonrasında proje yönetiminden sağ servis hizmetlerine, Schneider Electric'le yaşamış olduğunuz deneyimleri nasıl yorumlarsınız? Bu da bizim açımızdan çok önemli bir konuydu. Çünkü biliyorsunuz şirketlerde insan kıymetleri, ben insan kaynakları demek istemiyorum, insan kıymetleri diyorum. İnsan kıymetleri zaman içerisinde değişebiliyor, pozisyonları değişebiliyor, farklılıklar arz edebiliyor. Ama kurumda hep şöyle bir şey var. Projeden sorumlu arkadaşlar değişse bile belli sebeplerden dolayı projenin nereye yapılacağı, kimlerin bununla ilgilendiği bir kurumsal hafızayla bir kere aktarılıyor. Bu aktarılma neticesinde siz bir projeyi yapacaksanız, bir birlikte çalışma yürütecekseniz ya ayrıldı, filanca gitti ya da ona şu bakıyordu gibi bir konuyla bir kere işin başında muhatap olmuyoruz. Biz biliyoruz ki bu çalışma böyle yürüyor. İkincisi, bizim bir saha deneyimimiz var. Bu saha deneyimimize Schneider, en azından benim ölçeğimde, benim bazımda biliyorum ben, bir saygı duyuyor ve diyor ki çözüm önerilerim benim de bunlar senin bu sorununa karşı. Bunu da şöyle projelendirebiliriz. Bunu karşılıklı değerlendirip projeyi oturtuyoruz. Tek atına kadar birlikte çiziyoruz. Bütün çözüm önerileriyle birlikte, adetlerini sayılarıyla birlikte dizayn ediyoruz bizim ekiplerimizle ve Schneider'la. Daha sonra bunun tekliflenme aşaması bizim için en son nokta. Evet, bunun yapılabilirliği, ne kadar sürede yapılabilirliği, terminin nasıl olacak? Planlamamızda da bu gerçekleşiyor. Ve bu gerçekleştikten sonra farklı yöntemlerle ihalesi ve satın alması ve fiyat en son konuştuğumuz unsur oluyor. Bütün bunlar tamamlandıktan sonraki asıl aşama ise biz bazen ürünleri kendimiz alabiliyoruz. Bir başkasına montajını gerçekleştirebiliyoruz. İşte o durumda supervisorlık dediğimiz bir pozisyonda
7/24 Schneider'dan destek alabiliyoruz. Ya sahaya arkadaşlarını gönderiyorlar. Hem bizim işi vermiş olduğumuz müteahhit firmalara, altyapıcı firmalara bir training veriyorlar, bir eğitim veriyorlar, bir öğretiyorlar. Hem de bizim arkadaşlarımıza nelerle karşılaşabilecekleri, nasıl bir işletme sistemi olabileceğini görüyoruz. Kabul heyeti yapılıyor, sistem enerjileniyor. İşte bu noktada da gene biraz önce söylediğim gibi bir işletmecinin en fazla ihtiyaç duyduğu noktada teknik destek ve malzeme desteği, yedek parça desteği. Bunu da görmüş oluyoruz Schneider'da. Bugüne kadar da herhangi bir sorun yaşamadık. İlhan Bey, bu güzel söyleyiş için çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Konuğumuz Antalya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İlhan Metin'di. İzlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.